Türk lirasıyla Kuala Lumpur'da kaç paraya yersiniz? Böyle güzel bir yerde kaç paraya kalırsınız vesaire tüm detaylardan bahsedeceğiz. Şurayı bir göstermem lazım size bence. Şu olay mükemmel ya. Yani Kuala Lumpur ayaklarınızın altında. Tam sıfır noktasından gösteriyorum size. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Olay budur diyorum. Malezya elektronik konusunda birçok ülkeden çok daha uygun. Bakın iPhone 17 Pro Max 256 GB 4799 ringgitmiş ve galiba 2 yıl garantili. Arkadaşlar çok iyi. Yalnız gerçekten çok iyi. Çok iyi. Ve künefe yanında 2 dilimde baklava şehrin en merkezi noktasında 25.90 arkadaşlar. Yani 6 dolar mı yapıyor? 6,5 dolar galiba. Dünyanın öbür ucunda Türkiye'den 10.000-11.000 kilometre uzakta bir yerlerde bunları bulunca bu fiyatlar bence tamamen kabul edilebilir yani. Arkadaşlar herkese Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan selamlar. Görüyorsunuz arkamda muhteşem bir manzara var şu anda. Normalde geceleri çok fazla video çekmem. Ancak bugün öyle bir şey oldu ki, öyle bir yerde konaklıyoruz ki şu ışıltılı şehri görünce dedim gelir gelmez videoyu açayım. Öğleden sonra aslında 3-4 gibi geldik ve çok güzel bir odaya yerleştik burada. Gecelik 23 dolar karşılığında muhteşem bir stüdyo dairede kalıyoruz. Gündüz çok güzel bir manzara vardı ama havanın kararmasıyla tüm çevre değişti. Özellikle bu tarz şehirlere tepeden bakmayı çok seviyorum. Petronas kuleleri tam karşımızda. Malezya'nın Kuala Lumpur'un o yüksek gökdelenlerini etrafımda görüyorsunuz şu anda. Amber burada kamerayı tutuyordu bana. Arkadaşlar hemen yanımızda şöyle bir sonsuzluk havuzu var. Zaten manzarayı arkamda gördünüz. Büyük ihtimalle ben videoyu da bırakmış olurum. Tam burada video çekerken az önce baktım birisi gülümsüyor. Kenardan birisi izliyor. Yine gülümsüyor. Baktım bir Türk var. Abi nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ne zamandır buradasın? Dün geldim. Nasipse yarın da Krabi'ye doğru yol alacağım. Antalya'dan geldim. Ben de gezerken canım sıkılıyordu. Bir baktım bir Türkçe ses geliyor bir yerden. Dedim bizden kesinlikle. Nasıl burası? Çok güzel ya. Kesinlikle. Hani ülkemizle denizi falan kıyaslanmaz ama mutlaka herkes görmeli. Bence de. Yani fiyat performans ya. Tam fiyat performans Kesinlikle, Malezya. Kesinlikle. Performans biraz daha fazla arttı. Az önce tam da onu anlatıyordum ben de. İyi denk geldi seninle de burada. Valla iyi tatiller, çok memnun oldum. Teşekkür. 10.000 kilometre uzakta kendi vatandaşından birini görünce çok farklı oluyor. Bir de şey oldu ya böyle hani ucra köşe bir yerde Aynen. gökdelenin tepesinde. Aynen. Ne demiş ya? Dünyanın her yerine bir Türk bulunur. Aynen. Şimdi size diğer tarafın manzarasını da bir göstermek istiyorum. Tamamen gökdelenler ayaklarımızın altında. Öyle bir yerdeyiz ki resmen tüm Malezya'yı, tüm Kuala Lumpur'u tepeden izliyoruz şu anda. Bakın arkadaşlar, Hilton küçücük kalıyor yanımızda, reklam değil. Ama söyleyeyim, belirteyim dedim. Malezya gerçekten tam anlamıyla bir fiyat performans ülkesi. Az önce de ondan bahsediyorduk. Bu binanın içerisinde arkadaşlar ortak çalışma alanları var. Bu şekilde bir sonsuzluk havuzu var. Ne bileyim, oturabileceğiniz kafe tarzı alanlar yapmışlar. Bir üst katta bir gym yani spor salonu var. Bunu kullanabiliyorsunuz ve hepsi fiyata dahil. Daha önce geldiğimde 5 dolara böyle bir binada hostelde kalmıştım. Onda da aynı olanaklar vardı. Malezya'da bu olay gerçekten çok güzel ve şanslı hissediyoruz yani kendimizi. Şöyle bir manzaraya çıkınca da insanın bir içi açılıyor. Bir de burada bir Türk'le karşılaşınca da az önce çok güzel bir tesadüf oldu. Şimdi yukarıya spor salonuna çıkacağız Amber'la beraber. Bir de size spor salonunu göstereceğim. Bence gerçekten şaşıracaksınız. Şu anda 31. kattayız. 32'ye çıkıyoruz. 32. katta gökdelenin tepesinde spor yapabiliyorsunuz ya burada. Evet, Amber kamerayı açtı şimdi. Next door. Şöyle içeriği göstereceğim size arkadaşlar. Burada spor yapanlar var şu anda. Çok fazla konuşamayacağım. Hemen bakın burada. Bilardo oynayanlar,
ya da ortak oturma alanını kullananlar vesaire var. Manzaramız direkt Petronas İkiz Kuleleri. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama Petronas İkiz Kuleleri ayaklarımızın altında direkt. İnsanları rahatsız etmeden şöyle ufaktan içeriği göstereceğim. Spor yapan insanlar var. Yanlış anlaşılmayalım. Herkesi videoya çekmeyelim geçerken. Bu tarz arkadaşlar ihtiyacınız olan tüm makineler, bench press'e kadar her şey var. Tüm makineler demeyeyim de basit şeyler var en azından. Yani bu tarz ücretsiz bir spor salonu için fazlasıyla yeterli bence. Amber'ın ağzı açık kaldı çünkü şurada çalışma kabinleri de var. Şarjınız mı bitti? Geçiyorsunuz. Hemen şurada telefonu şarja takıyorsunuz. Klimanızı açıyorsunuz. Şuradan ışığınızı açıyorsunuz. Ve burada çalışabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şuna bakar mısınız? Eğer ki ben yalnız kalacağım, çalışacağım diyorsanız mükemmel ya. Evet, spor salonundan çıktık. İçeride çok fazla çekim yapamadım. Rahatsız etmek de istemedim insanları. Bak, manzara mükemmel. Gökdelen'in tepesindeyiz şimdi. Amber gelsin. Hemen şurada bar masaları tarzında masalar yapmışlar. İsterseniz bu alanı da kullanabiliyorsunuz. Burada ise farklı bir oturma alanı var. Şöyle ufaktan göstersek yeter zaten diye düşünüyorum. Gelin isterseniz burada gündüz ya da akşam çalışın, vakit geçirin, arkadaşlarınızla buluşun. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir binada toplamışlar resmen sizin için. Evet, kapımızı açtık. Kaldığımız daireyi de göstereyim. Gelsin Amber. Arkadaşlar, her şeyin dahil olduğu bir stüdyoda kalıyoruz resmen. Tek bir odanın içerisinde her şeyi doldurmuşlar. Şurada buzdolabımız var, çamaşır makinemiz var, ocak var. Ne bileyim, içeride ihtiyacımız olan her şey var burada. Ve odanın manzarasına bakın şimdi. Bak, manzaraya bak. Hatta camı da açayım. Petronas İkiz Kuleleri tam olarak karşımızda. Şöyle kamerayı ben devraldım. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Camdan dolayı belki çok göremiyor olabilirsiniz ama gerçekten harika bir manzara var tam karşımızda. Yani odadan direkt yatağınızda yattığınız yerden Petronas İkiz Kulelerini görebiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir lüks arkadaşlar. Hatta şu açıdan göstereyim direkt. Televizyona bakarken kafanızı çevirdiğinizde Petronas İkiz Kulelerini görüyorsunuz arkanızda. Açı bilmiyorum nasıl. Tamamen kız arkadaşıma güvenmek zorundayım şu anda. Güvenimi tamamen Amber'a bırakıyorum. Arkadaşlar, videonun başında bunlardan bahsettim. Çünkü bu bölümde konumuz fiyatlar. Ben buraya buranın resifini yani faturasını, fişini de bırakacağım. Kaç para ödediğimize dair. Çünkü ben daha önce böyle video çekmiştim ve bir sürü yorum gelmişti. Vay efendim yalan söylüyorsun bilmem ne. Arkadaşlar, buraya fişini bırakacağım. Özelden soranlara bana, mesaj atanlara Instagram'dan yerin adını da vereceğim. Yerin adını da söyleyeceğim. Reklam değil, belirtiyorum. Kuala Lumpur'da bu şekilde konaklama çok fazla bulabilirsiniz. Biz bugün için burayı 23 dolara ayırttık ama yarın için bu binada farklı bir yer bulduk. Çünkü burası doluydu. Yarın içinse 31 ya da 32 dolar ödeyeceğiz. Toplamda 3 gün bu binada kalacağız. Kuala Lumpur'a en güzel şekilde başladık. Videomuzun konusu dediğim gibi fiyatlar. Türk lirasıyla Kuala Lumpur gezilir mi? Bunlardan bahsedeceğim ama fiyatları dolar olarak vermek zorundayız. Çünkü malum kur sürekli değişiyor ülkemizde, videonun güncel kalması lazım. Fiyatlar video boyunca Amerikan doları cinsinden olacak ve Türk lirasıyla Kuala Lumpur'da kaç paraya yersiniz? Böyle güzel bir yerde kaç paraya kalırsınız vesaire tüm detaylardan bahsedeceğiz. Kuala Lumpur'a şu anda İstanbul'dan direkt uçuşlar var arkadaşlar. Ve ortalama 220 dolar ile 250 dolar arasına gelebiliyorsunuz. Zaman zaman 180 dolara da bilet bulabilirsiniz. Zaman zaman dönemsel olarak 300 dolara da bulabilirsiniz. Ama uçak biletleri şu anda buraya çok çok uygun ve özellikle uzak doğuya gelmek isteyenler için muhteşem bir aktarma noktası. Ben bu şehri çok seviyorum ve her geldiğimde de birkaç gün kalıyorum. Gerçekten Türk lirasının halen daha değerli olduğu, kısıtlı bütçenizle zengin hayatı yaşayabileceğiniz bir yer burası. Daha fazla uzatmayayım. Akşam saat geç oldu. Yarın gündüz çıkacağız ve şehrin altını üstüne getireceğiz ve fiyatlara sonuna kadar değineceğiz video boyunca. Kuala Lumpur bizi bekler. Gece gözüyle gördük. Bir de
gündüz gözüyle görelim bakalım yarın. Thank you so much. Amber'ın canı çıktı. Ve arkadaşlar herkese bir sonraki günün sabahından selamlar. Sabah erkenden uyandık. Manzaralı spor salonumuzun sonuna kadar tadını çıkarttık. Yani Petronas İkiz Kuleleri tam karşınızda olunca spor ayrı bir güzel yapılıyormuş. Gerçekten güzeldi. Ufak bir salon ama imkanlar bayağı iyiydi. Şimdi ne yaptım? Tabii ki sonsuzluk havuzunun kıyısına indim. Daha kimseler yok bakın. Birkaç kişi anca var. Daha şimdi ben bu videoyu açarken bir aile geldi şuraya. Bu havuzun tadını çıkartacağım. Sabah erkenden günün ilk saatlerinde sporumuzu yaptık ve en azından günün geri kalanına uzunca vakit ayırmış olacağız. Saat daha 10 bu arada. Şimdi şu sonsuzluk havuzuna bir kendimi bırakayım istiyorum. Bir şuranın manzaranın tadını çıkartalım. Yüzelim, eğlenelim burada. Ardından da Kuala Lumpur'un altın üste getirmeye başlayalım bence. Ve arkadaşlar şu anda bir elimde mikrofon, bir elimde havuzun kenarında tutuyorum. Aşırı serin. Malezya'da şu anda yağmur sezonu. Hava normalde her gün inanılmaz nemli ve 33-34 derece. Şu anda büyük ihtimalle 26-27 derece falandır sabah olduğu için. Ama tabi sıcağa alışınca en ufak serinlik size çok fazla gelmeye başlıyor. Gerçekten bayağı iyi suyun içerisi. Şöyle bir yüzeceğim ama mikrofonu yanıma alamayacağım haliyle. Siz beni izleyin, ben açıyı ayarlamaya çalışayım. Şöyle mikrofondan kurtulayım. Şu havuzun tadını çıkartalım biraz. Şu mikrofonu ıslatmadan elime aldım ama büyük risk gerçekten arkadaşlar. Hele ki daha yeni mikrofon kaybettiğimi düşünürsek. Ama şurayı bir göstermem lazım size bence. Şu olay mükemmel ya. Yani Kuala Lumpur ayaklarınızın altında. Tam sıfır noktasından gösteriyorum size. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Olay budur diyorum. Let's go. Ve şimdi arkadaşlar bir Grab çağırdık biz. İçeriye bir atayım kendimi. Evet, çok karanlıkta kalmadık zannedersem. Buradan 16 ringgit karşılığında Petronas İkiz Kulelerinin yanında çok güzel bir kafeye gidiyoruz. Bugün burada yer değiştirmemiz gerekiyor. Dün bahsetmiştim. Farklı bir dairede kalacağız aynı binanın içerisinde ama bagajlarımızı tutabileceğimiz bir yer yoktu burada. O yüzden büyük çantaları da yanımıza aldık. Vakit geçirebileceğimiz bir yere gidelim dedik. Bu şekilde şimdi Petronas İkiz Kulelerine doğru ilk durağımıza gidiyoruz. Taksi çok ucuz Malezya'da. O yüzden birçok kere taksiyle rahatlıkla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Let's go. Şu etrafımıza bakın bu arada arkadaşlar. Devasa binalar tüm çevrenizi sarıyor. Özellikle Kuala Lumpur'un bu kısımlarında. Petronas İkiz Kulelerine doğru yaklaştıkça etrafınızdaki yüksek binaların sayısı artıyor. Bu arada 15 dakikalık bir sürüştü. Yani 15 dakikalık bir sürüşün bedeli aslında 4 dolar. Onu da belirteyim dedim giderken. Petronas Kulelerini görmeye başladık. Şimdiden giderek yaklaşıyoruz. Bu şekilde yeşilliklerin ve binaların arasından
Kuala Lumpur'un içerisinde devam bakalım yolumuza. Ve arkadaşlar şu an öyle güzel bir yere geldik ki anlatamam. Hemen karşımızda Petronas İkiz Kuleleri var. Muhteşem bir manzara var gerçekten. Buradan kuleyi izliyoruz. Gündüz gerçi o kadar etkileyici değil. Yani bina metallerle kaplı güzel bir bina, öyle söyleyeyim. Ama geceleri manzara çok daha iyi oluyor. Akşam 7-8'den sonra gelirseniz buradaki manzara çok daha güzel olacaktır. Şöyle bir detaylıca göstereyim. Daha yakın çekimlerini de bırakacağım büyük ihtimalle videoya ben konuşurken burada. Hemen önümüzde KLCC Park var. Yani bu Petronas Kulesi'nin arka tarafına yapılmış park. Bizim içerisinde bulunduğumuz binada hemen onun arkasında bir bina. Burada çok güzel bir kafeteryaya geldik. Burada video çekiyor burada, bakın. Dedik madem fiyat videosu çekiyoruz, güzel bir yere gidelim. Güzel bir kafede oturalım ve şehrin belki de en meşhur noktalarından bir tanesinde fiyatlar nasıl onu bir görelim öncelikle. Şöyle menüyü göstereyim size. Bakın avokado tost varmış 26. 1 dolar 4 arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları hesaplayabilirsiniz. Kolay olması açısından. Ben şöyle tavuklu bir spagetti söyledim. Bunun fiyatı 33'müş. Yani ne yapıyor derseniz 10 dolardan daha az. Thank you. Şöyle bu arada kahvelerimiz de geldi şu anda. Şöyle bir cappuccino aldım. Bu cappuccino'nun fiyatı arkadaşlar 15 ringgit. Yani yaklaşık 4 dolar. Ama burada bunu aldı. Bu da yaklaşık 5 dolar. Yani 5 dolardan bile daha az. 18 ringitti. Şöyle gösterelim. Bu ice cappuccino. Right? Ve bunun dışında arkadaşlar yemekler ortalama 8-10 dolar civarı. Şöyle direkt ben menüyü göstereyim size. Buradan kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Sandviç var mesela 36, 9 dolar yani. 8 dolara yemekler var. Benim aldığım yemek yaklaşık 7,5-8 dolar. Toplamda 2 kişi bu kadar güzel manzaralı bir yerde 20-25 dolara çok güzel yiyip içebilirsiniz ve manzaranın tadını çıkartabilir, çalışabilirsiniz. Bence böyle bir yer için, şehrin en lüks noktası için ideal fiyat. Yani normalde olsa pahalı derim böyle bir kafeye ama şehrin güzel bir noktasında, ideal bir noktasında bu fiyat bence gayet ideal. Bir kahvemizin tadına bakalım o zaman. Soğuğu daha iyiymiş bu arada. Thank you. Very good. Şurası komple toplamda 27 dolar falan yapıyor galiba. 111 ringgit arkadaşlar. Alta tam karşını yazacağım ben. Bakın mantarlı, tavuklu, peynirli, çeri domatesli böyle güzel bir spagetti. Burada da deniz ürünleri olan çok güzel bir spagetti görüyorsunuz. Karidesler, kalamarlar. Şöyle bir kremalı tavuğu deneyeceğim önce. Peynir tadı buram buram geliyor arkadaşlar. Bir parça da makarnadan alayım. Bayağı iyi. Arkadaşlar bayağı başarılı. This one you need to try. Burada bir şey veriyor. What's this? Fish. Balıkmış. Oha çok iyi. How is your meal? Really delicious. Really delicious. Exactly what I want. Tam istediğim şey diyor bakın Amber. Spaghetti. Abi deniz ürünleriyle dolu bir tabak. Karidesinden balığına, ne bileyim kalamarına kadar her şeyi doldurmuşlar. Bende ise bol tavuklu, peynirli güzel bir tabak ve şu manzarada arkadaşlar. Bence fiyat sonuna kadar hak ediyor. Evet, bize afiyet olsun. Şunu bir doyasıya gömelim. Doyasıya bir şurayı bitirelim. Bir dinleyelim, kendimize gelelim ve ardından kaldığımız yerden hem şehri keşfetmeye hem de fiyatlara değinmeye devam edelim arkadaşlar. Bu video gerçekten sizleri fiyat performans anlamında çok şaşırtacak bir video olacak bence. So happy right now. Enjoy your meal. Amber çok mutlu. Bayılıyor. Yeter ki noodle olsun, makarna olsun. Böyle bir şeyler olsun Amber'a. I say you love spaghetti, noodle, this type of foods always, forever. Yeah, forever.
Evet arkadaşlar, hesabımızı aldık, hesabı hallettik. Dediğim gibi 111 ringgit tamı tamına. Şimdi ben şehri keşfetmeye devam edeceğim. Buradan Petronas İkiz Kulelerinin önüne ışınlayacağım hemen sizi. Ancak Amber burada kalacak çünkü onun çalışması gerekiyor. Time to work. Time to work. How long do you need to work today? Few hours. 2 hours. Bu şekilde o manzaraya karşı çalışmaya devam edecek. Bense gezmeye devam arkadaşlar. Çantaları burada bıraktık. Şöyle göstereyim. Şu anda KLCC Park'tayım arkadaşlar. Yani az önce o camdan bakmış olduğumuz parkın içerisindeyim aslında. Petronas İkiz Kulelerinin hemen arka tarafındayız. Daha önce söylediğim gibi özellikle akşamları çok güzel oluyor bu çevre. Burası şehrin ortasında aslında Central Park gibi bir alan. Görüyorsunuz palmiye ağaçları var, kuş cıvıltıları geliyor. Cidden şu anda umarım siz de duyabiliyorsunuzdur. Kuş cıvıltılarını dinliyorum resmen. Şehrin ortasında çok güzel böyle bir yeşil alan oluşturmuşlar. Bunu seviyorum. Büyük şehirlerin bazılarında bu olayı çok güzel sağlıyorlar. Özellikle bu kadar meşhur bir yapı varken insanlar buraya alışveriş merkezlerine, şehrin kalabalığına geliyorken bir anda o kalabalıktan, kaostan sıyrılıp kendilerini daha böyle ferah bir yere atabilecekleri bir alanın olması bence çok çok önemli. Etrafı şu şekilde bir göstereyim size. Hemen önümüzde bir alışveriş merkezi var ve buradan geçtiğiniz anda direkt Petronas Kulelerindesiniz arkadaşlar. Ve kuleye gelmişken burada biraz olsun, yapay da olsa bir doğanın tadını çıkartabiliyorsunuz. Bu arada bunlar yeni gelmiş, bakın ben 2 sene önce geldiğimde bunlar yoktu burada. Tam 2 yıl önce 2024 yılının Ocak ayı civarlarında ben buradaydım arkadaşlar. Yılbaşını Tayland'da geçirmiştim ve yılbaşından hemen sonra kendimi buraya Malezya'ya atmıştım. Aradan 2 yıl geçti ve tekrardan şu anda Malezya'dayım. Bu arada ben buraya veda edecektim arkadaşlar ama park gerçekten çok büyükmüş. Ben buraları unutmuşum yani aradan geçen 2 yıldan sonra. Şu arkada yapay bir şelale var, bir Yunus heykeli var. Üzerinde yürüyebileceğiniz köprüler yapmışlar ve Kuala Lumpur'un şehir merkezinde olduğunuzu belirten bir yazı var. Kuala Lumpur City Center diye yazıyor burada. Gerçekten çok güzel bir alan ve tamamen ücretsiz buraya girmek. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte gelebiliyorsunuz. Manzaranın tadını çıkartabiliyorsunuz. Şuradan bir yerden, dilerseniz otomattan, dilerseniz bir kahve mağazasından ya da marketten içeceğinizi alabilirsiniz. Kahvenizi alıp gelip burada parkta oturup manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Biraz şehrin kaosundan kurtulabilirsiniz en azından. Bu arada arkadaşlar etrafımda birçok Petronas var resmen şu anda. Her tarafım yüksek gökdelenlerle, adeta gökyüzünü delen binalarla çevrili. Kendimi tekrardan Singapur'un şehir merkezinde gibi hissettim resmen. Enteresan, farklı yapıda, farklı dizaynlarda binalar da görebiliyorsunuz. Hemen bu binada olduğu gibi. Ve şu anda kuleyi tam karşıdan gören meşhur Petronas Kulesi fotoğraflarının çekildiği noktaya geldim. Burası inanılmaz popüler çünkü manzarayı en güzel, en net şekilde görebileceğiniz nokta dostlar. Şöyle arkamda göstereyim ben de kuleleri. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Buranın bahçesine geçeceğim, avlusuna geçeceğim daha doğrusu ve o avludan çok daha net bir şekilde etrafı da göstereceğim size. Manzaramız gerçekten çok çok güzel. Bu yapıyı tüm detaylarıyla buradan inceleyebiliyorsunuz. Şimdi bu manzarayı arkamıza almışken bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce Petronas ismi nereden geliyor? Biraz düşünebilirsiniz.
Cevap vereyim. Petronas şirketinden geliyor arkadaşlar. Çok yaratıcı bir isim olmamış. Farkındayım. Evet. Petrolden geliyor buranın ismi. Petronas şirketi Malezya'nın milli petrol şirketi bildiğim kadarıyla ve bu binada aslında petrolün gücünü sembolize ediyor denilebilir. 1998 yılında açılışı gerçekleştiriliyor bu binanın ve açıldığında o dönemde dünyanın en yüksek binası burasıymış arkadaşlar. Daha sonra 2004 yılında Taipei 101 binası buraya geçiyor ve şu anda Burj Khalifa neredeyse buranın 2 katı yüksekliğinde 828 metre ile. Burası ise 452 metre yüksekliğe sahip arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman tam ortada bir köprü görüyorsunuz. Bu köprünün yüksekliği 170 metre. Dilerseniz bu köprüye çıkıp manzarayı tam olarak oradan da izleyebiliyorsunuz. Kuala Lumpur şehrini bir de Petronas Kulesi'nin içerisinden ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz anlayacağınız. İnanılmaz bir fotoğraf çılgınlığı var burada. Ama bu şu anda hiçbir şey. Özellikle akşamları buraya geldiğiniz zaman bunun bir 10 katı fotoğraf çılgınlığı oluyor diyebilirim yani. Haliyle şöyle bir manzarayı bulmuşken herkes değerlendirmek istiyor ve fotoğraf çekilmek için gerçekten çok çok güzel bir nokta olduğunu söylememe gerek yok zannedersem. Bu bina hakkında bir diğer ilginç bilgi ise 1999 yılında olması lazım. Bir serbest kaya tırmanışçısı, free solo denilen tırmanışçılardan bir tanesi hiçbir şekilde güvenlik önlemi olmadan binanın en tepesine kadar tırmanıyor. Onun videoları, belgeseli halen daha mevcut internette. Aratarak bulabilirsiniz. Binanın aslında bir nevi reklamını yapıyorlar o dönemde ve geçtiğimiz günlerde yani galiba bir ay kadar önce falan Tayvan'da Taipei 101 binasında da Alex adında bir free solo tırmanışçısı en tepesine kadar güvenlik önlemi olmadan tırmandı. İnsanoğlunun yapabileceği şeylerin gerçekten sınırı yok. İnsan kendini aşabilen bir varlık gerçekten. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz ve adrenalin, tutku bizi öyle bir noktaya getiriyor ki sınır tanımıyoruz. Sınırlarımızı, limitlerimizi aşıyoruz. Şu binaya bile insan çıplak ellerle ve güvenlik önlemi olmadan tırmanabiliyor. 450 metrelere, 550 metrelere güvenlik önlemi olmadan hayatını riske atarak tırmanabiliyor insanlar. Aslında gerçekten tek limit bizim düşüncelerimiz arkadaşlar. Limit diye bir şey yok. Limitleri koyan biziz. Bu limitleri aşacak olan da biziz. Bu ilginç olaydan da bahsedeyim dedim. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım şehri keşfetmeye ve videoda fiyatlara değinmeye. Malezya tam olarak bir fiyat performans ülkesi. Şimdi Malezya hükümeti demiş ki insanlar buraya Petronas İkiz Kulesi'ni görmeye gelecekler. Ama buraya geldikten sonra bu insanlar ne yapacak? Nasıl ulaşım sağlayacak? Buraya 1 ringgit olan otobüsler koymuşlar arkadaşlar. Tamamen elektrikli otobüsler. Bunlar galiba önceden bedavaymış. Sonradan 1 ringgit yapmışlar ve kredi kartınızı okutup geçebiliyorsunuz. 1 ringgit ne kadar derseniz yalnızca 25 sent gibi bir şey yapıyor. TL karşılığı artık ne bilmiyorum şu anda. 12 lira falandır herhalde ya da 15 lira. Gerçekten çok uyguna şehrin birçok bölgesine gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde Petronas İkiz Kulelerinin altından alt geçitlerle ve üst geçitlerle sizi şehrin en merkezi noktası olarak bilinen Bukit Bintang'a kadar yolluyorlar, götürüyorlar aslında. Yürüyerek Bukit Bintang'a kadar ulaşabiliyorsunuz ki belki buradan 1,5 kilometre falan bir yol. Oraya kadar alt geçit, üst geçit yapmışlar ve rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Şimdi otobüslerimizin bulunduğu durağa geldik. Bakalım bir sonraki otobüsümüz ne zamanmış? Buradan 1 ringgite atlayalım gidelim. Lan bu arada kaçırmışız ya. Tam ben geldim otobüs gitti. Bekleyeceğiz artık. Taksiyi gösterdim, bir de otobüsü göstermek istiyorum.
Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Bir ringite gideceğim yere 22 ringite gideceğim şimdi. Az önce otobüs geldi. Otobüste bir şoför var. Adam o böyle şeyler konuşuyor. Konuşmuyor yani. O yapıyor adam direkt resmen. Bir iki kişinin kartı çalışmadı. Sonra ben de kartlarımı bastım. 3 farklı kart denedim ve 3'ü de çalışmadı. Malezya'nın ulaşım kartı da olmadığı için bir şey yapamadım ve adam direkt in dedi. Ve inmek zorunda kaldım. Bu arada diğerlerine de ilk binenlere de aynı muameleyi çekti. Onların kartı çalışmadı. Ulaşım kartını bastılar ve öyle geçtiler ama kart çalışmadığı anda inin falan yaptı böyle adam. Değişik bir şeydi. Kırık bir şoför denk geldi herhalde. Kartlar çalışmayınca binemedim. Bir sonraki otobüs ne zaman bilmiyorum şu anda. O yüzden mecburen taksi çağırdım. Bir ringite gideceğim yere şu anda 24 ringite gideceğim. Yani ağlasam mı gülsem mi bilemedim gerçekten. Üzücü bir durum. Şöyle göstereyim. 3 dakikaya taksim geliyor. Ve hemen şurada da bakın ödeme bilgileri var. 22.66 ringgit maalesef. Ücretsiz otobüsten faydalanamadık. Kötü oldu. Taksiye gideceğiz bir daha. Böyle bir şey var ama siz gelirseniz Malezya ulaşım kartı alın yanınıza. Belli ki banka kartları her zaman çalışmayabiliyor. Evet, bizim araba burada. Hey, how are you? Şöyle atladık içeriye. Petronans'a veda vakti arkadaşlar. Maalesef bir ringite gidemedik. Kötü oldu. Allah'tan ki taksi ucuz. 5 dolara falan tekabül ediyor bu da. 5,5 dolara falan. Aslında mesafe çok kısa. Normalde 2 dolara falan gidersiniz bu mesafeyi ama çok popüler bir yer olduğundan fiyat da artıyor haliyle. Ancak yine de kötü değil bence. 3 kilometre bu arada gideceğimiz yol. Dediğim gibi normalde 2 dolara bile gidersiniz büyük ihtimalle bu mesafeyi. İlerliyoruz tekrardan. Siz olun. Otobüs kartı alın Malezya'ya gelince. Şu bir ringitlik otobüslerden faydalanın. Daha önceki gelişimde her bu bölgeye geldiğimde bu otobüsleri kullanıyordum ama bu sefer işe yaramadı arkadaşlar. Belki sistemsel bir şeydir. Belki benden kaynaklıdır bilmiyorum. Gidelim bakalım. Ve şu anda arkadaşlar şehrin en popüler noktalarından bir tanesi olan alışveriş çılgınlığının olduğu, her şeyi bulabileceğiniz buranın Taksim meydanı olan Bukit Bintang'dayız. Bu bölge özellikle akşamları aşırı derecede kalabalık oluyor. Bakın bir etrafı daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şöyle fotoğraflarını böldüm ama insanların etrafı göstermiş olayım size. LED ekranlar akşamları açılıyor. Etraf rengarenk bir hal alıyor bu bölgede ve fotoğraf çekilebileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesine dönüşüyor burası. Biraz bu çevreyi yürüyelim, size tam anlamıyla göstereyim istiyorum buraları. Kuala Lumpur her ne kadar Malezya'nın başkenti olsa da ve ünlü, meşhur bir şehir olsa da bence o kadar çok ziyaret edilecek yer yok şehirde. Ve en fazla seçeneği bulacağınız nokta kesinlikle burası. Bu arada Japonya videolarımda sürekli bahsettiğim Wagyu eti burada bir Japon mağazasının önünde satılıyor arkadaşlar. Bakın göstereceğim hemen. Şu kadarcık bir çubuk 13 Malezya ringitiymiş. 19 ringite de galiba daha farklı bir hali var. Meatball şeklinde olanı, bu top şeklinde olanı varmış burada. 20 ringgit yani 5 dolar diyebiliriz kısaca. Şimdi biraz daha ben yürüyeyim bu tarafa doğru. Etrafta neler var, ben gelmeyeli neler değişmiş ya da benim hatırlamadığım, şu anda ilginç bulduğum neler var birlikte görelim biraz. Hafta içi ve gündüz olmasına rağmen bu arada ciddi bir kalabalık var etrafta. Alışveriş çılgınlığı bölgesi olduğundan bahsetmiştim buranın. AVM'ler, oteller, birbirinden ilginç mağazalar her yerde. Hatta bakın bir panda bile burada. Ne yapıyor? Tip topluyor galiba. Şu eczane için mi tip topluyor yoksa sokak şovu mu yapıyor? Anlayamadım. Bu arada bir diğer ilginç şey de arkadaşlar, Malezya'da ciddi bir Suriyeli nüfusu var. Evet, yanlış duymadınız. Ciddi bir Suriyeli yaşayan nüfus var burada. Ve her yerde döner ya da onların deyimiyle şavarmayı görebiliyorsunuz. Keza baklava, künefe gibi yemekleri de
rahatlıkla bulabiliyorsunuz Kuala Lumpur şehrinde. O yüzden yemek sıkıntısı çekmeyeceğiniz bir yer kesinlikle burası. Bak hatta direkt Maraş dondurmacısı var arkadaşlar. Fesini falan da yapmışlar. Konsept birebir aynı ama çalışan arkadaş galiba bir Hintli. Bu da ayrı bir ilginçlik. Bizim Maraş dondurmasını birebir kopyalamışlar burada. Bu arada hemen sağ tarafında Çin Yeni Yılı'na özel, at yılına özel süslemeler varmış burada. Şöyle göstermek istiyorum size. Altından bir at süslemesi arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Hatta bir içeriği de göstereyim size. İlginç bir şekilde bizim atlı karınca dediğimiz bu oyuncaktan da bırakmışlar buraya. Çinlilerin yeni yılında kutluyorlar. Aynı şekilde Hintlilerin bayramları da kutlanıyor bu ülkede. Yaşayan her ulusa saygı var yani, anlayacağınız. Bence güzel. Atlar her yerde arkadaşlar. Gerçekten benzersiz bir şey yapmışlar burada. Hoşuma gitti. Müzik sesi biraz yüksek. Umarım sıkıntı yaşamayız müzikten dolayı. Şöyle bir göstereceğim. Tam anlamıyla Çin dekorasyonu. Görüyorsunuz. Sakura ağaçlarını yapmışlar. At resimleri, çizimleri her yerde. Ve at heykeli var burada. Fayton var bakın. Hakkını vermişler gerçekten. Malezya gerçekten çok katı kuralların olduğu bir şeriat ülkesi aslında. Burada çok katı bir şeriat var. Hatta bazı durumlarda 6 kırbaç, 8 kırbaç gibi cezalar dahi alabiliyorsunuz. 6 aya kadar, 1 sene, 2 sene, 3 seneye kadar ahlak suçlarından dolayı hapis cezaları alabiliyorsunuz. Ancak bu ülke burada yaşayan diğer uluslara, etnik kökeni farklı olan, dini inancı farklı olan insanlara çok büyük bir saygı duyuyor. Bunu da gittiğiniz hemen hemen her yerde görebiliyorsunuz. Çinliler aynen geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Bakın, geleneksel kıyafetleri burada bu şekilde satılıyor. Geleneksel süslemeleri her yerde. Bunun örneklerini birçok yerde görebiliyorsunuz. Thank you. Sadece burayı ilginç bulduğum için biraz göstermek istedim. Yoksa alışveriş merkezi gezelim istemiyorum yani videoda. Kaldığımız yerden şehri keşfetmeye devam edelim bence. Çünkü şehrin içerisinde bizi şaşırtacak daha farklı yerlerde göreceğimize inanıyorum. Evet, bakın yine burada bu süslemeleri görebiliyorsunuz. Birçok marka buradaki bayramlara değer verdiğini belli ediyor. Hatta ünlü bir mağazanın daha burada bakın karavanı var ve Çin Yeni Yılı'na özel tanıtım yapıyorlar. Hemen karşımızda pavilyon alışveriş merkezi var arkadaşlar. Burası da süslemeleriyle meşhur bir noktadır aslında. Bundan 2 yıl önce geldiğimde yılbaşı zamanında, normal yılbaşı zamanında yılbaşı kutlamalarını görmüştüm burada. Daha doğrusu o yılbaşı dekorasyonunu görmüştüm. Şimdi ise Çin Yeni Yıl dekorasyonunu göreceğim. Evet, kalabalığın arasından kendimizi karşıya bir atalım. Ve zorlu bir şekilde insanların arasından sıyrıldıktan sonra size bu noktayı gösteriyorum arkadaşlar sonunda. Tamamıyla Çin kültürünü sembolize eden ülkenin belki de en meşhur alışveriş merkezi burası. Arkadaşlar şu anda yağmur sezonu olduğundan ve yağmur yağmadığından günlerdir aşırı nemli bir hava var. Ve dilim damağım kurudu gerçekten. Son 1,5 saattir falan dışarıdayım zannedersem ve bu 1,5 saat tüketti beni. Hemen arkamda 7-Eleven marketler var. Şöyle görebilirsiniz zannedersem. Bunları her yerde buluyorsunuz. Ülkenin en lüks mahallesinde de bulabilirsiniz. Böyle bir caddede de bulabilirsiniz. Meydanda da bulabilirsiniz. Ufak bir içecek aldım. Şekersiz 100 Plus diye bir içecek bu şekilde. Bunu seviyorum ben.
Bir kendime geldim bu arada. O kadar susamıştım. Dilim damağım kurumuştu ki bayağı iyi geldi şu anda. 2.80 ringitti. Yani 60-70 cent falan yapıyor şu. Sonuna kadar değer. Burada şehrin en işlek yerlerinden bir tanesini alsanız da aynı fiyat. Havalimanında alsanız da aynı fiyat. Genelde hiçbir fiyat farkı olmuyor. Ve 7-Eleven gerçekten çok ucuz. Birçok Asya ülkesinde var zaten ve kurtarıcınız oluyor. Reklam değil, onu belirteyim, başımız belaya girmesin. Ama 7-Eleven iyidir arkadaşlar. Çok işinizi görür yani. Gittiğiniz hemen hemen her Asya ülkesinde. Kaldığımız yerden devam edelim. İçeceğe rağmen olduğum yerde fena terliyorum şu anda. Büyük bir ihtimalle ya bugün ya da yarın çok ciddi bir yağmur göreceğiz Malezya'da. Çünkü hava resmen terliyor şu anda. Burada sıralı Arap restoranları var ve fiyatları da koymuşlar. Bakın 32'ye mesela lam kebap diyor. Yani koyun etinden yapılma bir kebap var. Ya da bakıyorum şiş tavuk var. 23 ringgit. Ortalama 5-6 dolarla 10 dolar arasına fiyatlara burada Arap restoranlarında güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz belli ki. Suriye diye yazıyor bu arada. Bakın direkt şurada bir yerde gördüm az önce. Böyle şavarmacılar var her yerde. Arapların restoranları devam ediyor. Kuala Lumpur'da yaşayan en büyük 4. etnik kökenli Araplar olabilir zannedersem. Sıradan şurası komple Arap restoranları arkadaşlar. Habibi Juice diyor bakın mesela. Papa Kanafa. Künefe değil de Kanafa yazıyor burada. Hemen burada baklavalar. Çikolatalı baklava, muskalar bu şekilde. Ne ararsanız var arkadaşlar. Ama oturup yiyebileceğiniz bir nokta göremiyorum. Künefe 20 ringgitmiş bu arada. 5 dolar. Hatta 4 dolar olan halde var gibi duruyor. Baklava da havuç dilimi. Bu arada Türk baklavası diye yazıyor direkt. Havuç dilimi 2 dolardan biraz daha fazlaymış. Satılan dönerler, şavarmalar ne kadar derseniz arkadaşlar. Ufa 17, büyüğü de 22 ringgit. O da yani 5 dolar civarı yine. Uygun. Gerçekten ucuz. Böyle bir konumda olduğunu düşünürsek hele ki. Et tavuk aynı fiyat bu arada tamamen. Herhangi bir fiyat farkı yok. Yine burada da bakın baklavalar, daha çok Arap usulü baklavalar ve künefeler satılıyor bu şekilde. Belli ki şehri gezerken bu manzaraları hemen hemen her yerde göreceğiz gibi. Bir karşı tarafa attım kendimi. Burada künefeciler var. Gelmişken bence bir deneyelim. Bu yerlerden bir tanesine geçeceğim. Künefe, baklava, bizim kültürümüzden bir şeyler yiyelim. Malezya'nın en merkezi noktalarından bir tanesinde bakalım bir künefenin ya da burada satılan başka bir tatlının fiyatı neymiş. Bir de onu görelim istiyorum birlikte. Arkadaşlar bundan 2 yıl önce geldiğimde burada güzel bir tatlıcı keşfetmiştim. Birkaç kere baktım ama en iyisi halen daha burası. Bizim Türk lokumu var, künefe var. Osmanlı tarzı kremalı künefe diye bir şey çıkarmışlar. Ne bilmiyorum. Ve gerçekten bizim damak tadımıza uygun bir yere benziyor. Fiyatlar da çok çok ucuz. Şimdi şöyle bir satılanları göstereceğim. Şurada devasa bir havuç dilimi var bakın. Bol Antep fıstıklı. Bunlar da Türk lokumu diye de yazmışlar. Muskalar, çikolatalı havuç dilimleri ve bir sürü baklava çeşidi burada. Hatta şöyle ilerleyeyim. Ben ilerlerken görün. Arkada Türk kahvesi bile yapıyorlar bu arada. Şimdi fark ettim bunu. Görseydim Türk kahvesi de sipariş ederdim. Şurada menüleri var. Bilmiyorum fiyatlar ne kadar belli oluyor ama künefeler 18'den başlıyor 25'e kadar gidiyor. Baklavaların da dilimi arkadaşlar 2,5 Malezya ringgiti. Dünyanın öbür ucunda Türkiye'den 10.000-11.000 kilometre uzakta bir yerlerde. Bunları bulunca bu fiyatlar bence tamamen kabul edilebilir yani. Aylar yıllar sonra bu lezzetleri tadacağım ama baklava dilimleri çok küçük. Şöyle tek seferlik bir plastik kapta veriyorlar. Hatta açıp bir göstereceğim size. Yani ben bunu tekte atarım. Öyle söyleyeyim. Bizim baklavayla pek alakası yok gibi bunun.
Yapacak bir şey yok artık. Kabul edeceğiz bunu da. Umarım künefeleri güzeldir, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Kutu açılışını yapma vaktimiz geldi artık. Her şeyi tek kahve olarak yapıyorlar. Ama bir dakika, bu olmaz. Şerbeti ekstra veriyorlar. Bu şerbetsiz galiba. Tam emin değilim. Şöyle bir göstereceğim. Bakın, gelen künefe şu. Şerbet ekstradan geldi yanında. Anlamadım ben bunu. Niye böyle? Bir deneyelim bakalım. Şerbetini döküp. Daha önce ben burada bunu yemiştim arkadaşlar ve hatırlıyorum, bizim künefeden çok daha farklıydı tadı. Yani o bizdeki tadı hiç alamamıştım. Ama bir şans daha veriyorum bu sefer gelmişken. Biraz kıtır kıtır bir şeye benziyor. Arkadaşlar çok iyi. Yalnız gerçekten çok iyi. Şerbeti varmış, o üzerine döktüğünüzde ekstra tat veriyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama bayağı ağır. Özellikle bu yaz havasında inanılmaz ağır. Ben beğendim. Şuna bakar mısınız? Bol peynirli. Çok iyi. Kremalı künefe de satıyorlardı. Büyük ihtimalle krema dedikleri kaymak, yani kaymaklısı. Ama onda galiba peynir yoktu enteresan bir şekilde. Ben dedim peynirlisinden alayım. Arkadaşlar çok iyi. Gerçekten abartmıyorum. Bayağı iyi. O bram bram peynir tadını alıyorsunuz ve künefeleri mis gibi hakkını veriyorlar gerçekten ve bundan daha iyisini yurt dışında bulamazsınız herhalde. Büyük konuşmayayım ama bundan daha iyisi kolay kolay bulunmaz yurt dışında. Şuna bakar mısın? Düşürdüm ama olsun. Bayağı iyi. Şu görüntü çok çok iyi. Ve künefe yanında 2 dilimde baklava, şehrin en merkezi noktasında 25.90 arkadaşlar. Yani 6 dolar mı yapıyor? 6,5 dolar galiba. Bilmiyorum, bu fiyata güzelim ülkemizde yemeyiz herhalde. Şunu bir gömeyim ben. Soğutmadan künefemi. Şu an var ya, benden mutlusu yok. En son künefeyi ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Üzerinden 1-2 sene geçmiş olabilir. Hatta burada bile yemiş olabilirim en son. Çok iyi arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Yemin ediyorum abartısı yok arkadaşlar. Lezzet patlaması yaşıyorum şu anda. Lezzet patlaması, bir lezzet şaheseri var ağzımda şu anda. Konuşmayı unuttum. Türkçeyi unutacağım neredeyse. Çok iyi. Efsane bir şey buldum. Ben buraya gelirim Kuala Lumpur'da olduğum sürece. Birkaç gün boyunca biraz galiba yüksek kalorili, şekerli besleneceğim. Spor biraz boşa gidecek olabilir ama sıkıntı yok. Değer. Sonuna kadar değer. Daha baklavaya başlamadım bile. Bu sıcak havada künefeyi gömdüm. Bir de baklavaya geçelim ama baklava biraz hayal kırıklığı olacak gibi sanki. Çok kuruya benziyor. Şöyle bir göstereyim direkt hatta. Bayağı ufak. Tek atacağım. Kuru. Baklava gibi değil yani. Hatta kupkuru. Arkadaşlar hani baklava olduğunu hissedemedim. Tanesi 50 cent bunların ama çok da değeceğini düşünmüyorum ben. Bir şunu da atacağım. Bu daha iyi arkadaşlar ama yani yine bizim baklavanın tadı yok. Şerbet değil bence bundaki bu arada. Çünkü biraz ağır geldi. Ve ceviz ve Antep fıstığını karıştırmışlar zannedersem. Çünkü daha farklı bir tat var. Buna değmez. Yani diyebilirsiniz ki zaten ucuz. Ne bileyim, tanesi 20 lira, 22 lira falan yapıyor galiba güncel kurla. Ama bence yine de değmez. Bedava verseler de değmez. O kadar güzel değil ama künefeler arkadaşlar mükemmel. Şu markanın yeri. Reklam değil, tavsiye. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Güzel bir marka. Künefelerini ben çok beğendim. Gerçekten peynirli künefeleri bayağı iyi. Ve 5-6 dolara ağzınızı tatlandırabilirsiniz. Ama siz olun. Akşam hava serinleyince yiyin bence. Çünkü şu anda terlemeye başladım bir yandan künefeyi yedikten sonra ve biraz bunalttı açıkçası. Ağır geldi. Lezzet olarak mükemmel. Hatay'la yarışır mı bilmiyorum ama yurt dışında bu kadar uzakta bulabileceğiniz en iyi künefe olabilir herhalde. Evet. Biraz dinleneyim ben. Kaldığımız yerden
devam edelim videomuza arkadaşlar. Şehrin biraz daha arka sokaklarına doğru geldim şu anda arkadaşlar. Burada bir mekanın dışarısına bakın, Michael Jackson'ın şöyle bir heykelini yapmışlar. Hatta karşılıklı 2 tane heykelini yapmışlar, öyle söyleyeyim. Galiba burası bir karaoke binası. Family Karaoke diye yazıyor. Karaoke olayı Asya ülkelerinde çok meşhur. Özellikle Güney Kore'de ve Filipinler'de her yerde görüyorsunuz bunu. Bir karşıya geçelim. Burada bir yerde bir pazar vardı aslında. Akşamları büyük bir pazar kuruluyordu bu çevreye ama şu anda saat daha çok erken, o yüzden var mıdır çok emin değilim açıkçası. Galiba Çin sokak yemekleri satılıyor burada da. Bayağı soğumuş insanlar. Evet, belli ki buranın meşhur caddelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Çok farklı bir şey, ilginç bir şey göremedim açıkçası etrafta. Çok fazla para çevirebileceğiniz nokta bulabiliyorsunuz bu sokak üzerinde belli ki. Bunun dışında dikkatimi çeken şey arkadaşlar, burada daha önce de bu olaya değinmiştim 2 sene önce geldiğimde. Bakın, görüyorsunuz bir kadın elinde broşür gibi bir şeyle erkekleri çevirmeye çalışıyor yoldan. Yani nasıl anlatılır bu olay bilmiyorum açıkçası. Her ne kadar bu ülkede çok katı kurallar olsa da, bir şeriat olsa da size olan boşluğu anlatmıştım. Eğer ki farklı bir etnik kökendenseniz istediğinizi yapabiliyorsunuz. Tamamen özgürsünüz bunda. Malaysanız bir otobüs durağında erkek arkadaşınızı öptüğünüz için büyük cezalara çarptırılabilirsiniz. Kırbaç cezasına dahi çarptırılabilirsiniz. Ancak eğer ki bir Çinli ya da bir Hintliyseniz burada her şeyi yapabilirsiniz. Her şey serbest size. Bu olay son derece enteresan, ilginç geliyor bana açıkçası. Bilmiyorum, bu kadar kuralcı bir ülkede nasıl bunlara müsaade ediyorlar? Ya da halk nasıl çıldırmıyor bu olaylar karşısında? Pek anlayamıyorum açıkçası. Çin süslemelerinin her yerde olduğu bir sokağa girdim. Belli ki Çin bölgesine yaklaşıyoruz burada. Bir takip edelim bu sokağı. Karşımıza ne çıkacak merak ediyorum. Bu arada binanın ne kadar eski olduğuna bakar mısınız? Şu anda şehrin sıfır noktasındayız arkadaşlar. O dev ekranların olduğu şehrin en turistik sokağının bir arka sokağına girdim sadece. Ve bir sokakta etraf ne kadar değişti? Bunu Güneydoğu Asya ülkelerinde birçok yerde görebiliyorsunuz. Bakın, çevredeki restoranlar dahi tamamen değişti. Şunların tanesi eğer buradan alırsanız 50 sent. 2 ringgit yani. Ve hemen şurada bakın, böyle seç beğen al esnaf lokantası tarzı yerler var. Yakından şöyle göstereyim yemekleri de. Fazla rahatsız etmeyelim insanları. Kamerayla ilerlemeye devam edeyim ben. Bahsetmiş olduğum pazar kurulan sokağa gelmişim istemeden de olsa. Bakın burada neler satıyorlar. Hindistan cevizleri arkadaşlar. 6 ringgit sadece. 1,5 dolar. Bu şekilde şişelenmiş ne ararsanız meyve suları. Hemen yanında şeker kamışları var. Bunları direkt makineden çekip veriyorlar size. Ve tropikal meyveler. Galiba şu ekmek meyvesi denen bir meyveydi. Hello. Abla bir şeyler diyor ama birbirinden ilginç çok farklı meyveler var. Bu şekilde. Akşam olunca bu sokak cıvıl cıvıl oluyor. Adım atamıyorsunuz. Sokak yemekleri, bu şekilde tropikal meyve satanlar, meyve suları satanlar etrafı komple çevreliyor burada resmen. Snack fruit diye geçiyormuş bu arada arkadaşlar. Ben yanlış söylemişim az önce. Benim de bilmediğim bir meyve yılan meyvesi adında. Ufak mangolar var galiba burada ama boyutlarına bakar mısınız? Çok küçük yani. Birbirinden ilginç meyveler satılıyor. Eğer akşam üzere gelirsek buraya daha sonra detaylı bir şekilde bu meyveleri de tadarız. Ama şu anda tatmasam daha iyi olacak. Çünkü bayağı bir abarttım bugün yani.
Bakın, restoranlar sokağa bu şekilde masa sandalye atıyorlar ve konsept tamamen bu. Akşam olduğu zaman tıklım tıklım bir hal alıyor burası. Canlı müzik yapanlar oluyor ve halkın aslında bu şehirdeki toplanma noktalarından bir tanesine dönüşüyor. Bir restoran ya da kafeterya gibi bir yer gördüm. Dışarısına şöyle bir dekor yapmışlar bakın. Çin Yeni Yılı ülkenin milli meyvesi olan durian meyvesi, sakura ağacının yaprakları ve I love Kuala Lumpur yazısı var hemen burada. Alor galiba Malayca I love, yani seviyorum gibi bir şey demek olsa gerek, bilmiyorum tam olarak. Yol kenarında böyle bir şey gözüme çarpınca bunu da göstereyim dedim. Ülkenin sembollerini birleştirmişler. Hatta hemen burada da bakın durian meyvesi satılıyor arkadaşlar. Fiyatlardan bahsedeyim. Şu kadarcık bir durian 33 ringgitmiş. Kilo fiyatı bu arada. Daha ufakları var burada. 58 ringgit, 68 ringgit diye devam ediyor fiyatlar. Durian gerçekten çok kötü kokan ama çok da pahalı bir meyve. Arkadaşlar, durian meyvesini birçok yerde kötü kokusundan dolayı yemek yasak ve buranın ana sattığı şey de durianmış aslında. Ki işte o yüzden durian heykeli varmış ve durian meyvelerini dizmişler. Bakın şöyle ufacık durianları buraya koymuşlar ve bunlar galiba 25 ringgit, yani yaklaşık olarak 6 dolar yapıyor. Şöyle 3 parça durian var. Bu da 78 ringgitmiş. Yani 20 dolar yapıyor neredeyse. Ufacık durianları böyle tane tane deneyebiliyorsunuz burada. Şimdi burada durian dondurması ikram ettiler bana arkadaşlar. Oh, thank you so much. I will try that. Yeah, it's okay. Can I sit there? Ah, thank you so much. Thank you so much. Arkadaşlar, şu kamerayı bir sabitleyeyim, ben oturayım. Arkadaki abimiz sağ olsun benim video çektiğimi gördü. Direkt geldi yanıma, dedi ki ben sana dondurma ikram etmek istiyorum. Durian hiç denedin mi? Dedim denemedim ben de. Aslında denemiştim ama 7 sene falan geçti üzerinden, hatırlamıyorum bile. Dedi gel de sana ücretsiz bir dondurma ikram edeyim. Video çektiğimi görünce reklamımız olsun dedi galiba. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar çok iyi bu. Arkadaşlar bayağı iyi. Yani ne kadar bilmiyorum bu normalde ama para verip alacağınız bir şey gerçekten. Durian'ın çok böyle şey bir tadı var. Değişik bir tadı var. Bol şekerli, böyle ağır bir tadı var. Ama seven de çok seviyor. Ben denediğimde sevmemiştim. Bram bram durian tadı var bunda. Çok tatlı ama bir yandan da güzel yani. İnsanlar sosyal medya yapanlara, bu şekilde video çekenlere değer veriyor. Burada bunu görebilirsiniz. Güzel bir şey. Diyor ki gelmiş burada video çekiyor, tanıtımı yapıyor. Ben de bir şeyler ikram edeyim. Ve arkadaşlar hemen önümde Merdeka 118 binasını görüyorsunuz. 118 katlı bir kule. Burj Khalifa'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci yapısı aslında. Dünyanın en yüksek ikinci binası. Öyle söyleyeyim. Ve toplam yüksekliği 678 metre arkadaşlar. Ve hemen yanında da bir kilise gözüme çarpıyor. Özellikle bundan bir önceki şehrimizde, Malakka şehrinde çok fazla kilise görmüştük. Ülkede çok az da olsa Hristiyanlar da yaşamakta ve kiliseleri de az da olsa birçok noktada görebiliyorsunuz. Şimdi yol kenarında bir yer gözüme çarptı dostlar. Aslında bu videoda elektronik fiyatlarını da gösterebileceğim bir yere bakınıyordum ama alışveriş merkezlerinin olduğu yerde geçtim. Burada pasaj gibi bir yer var ve içeride firmaların resmi mağazaları da var ve burada Apple ve Google Pixel'in galiba burada Malezya'daki satıcısı bir stand kurmuş. Fiyatları bir göstermek istiyorum size. Bakın iPhone 17 Pro Max 256 GB 4799 ringgitmiş ve galiba 2 yıl garantili. Evet, 2 yıl garantili diye yazıyormuş altta. 512 GB iPhone 17 Pro Max 4350 ringgitmiş. Yine 2 yıl garantili. Bakıyorum düz iPhone 17 var. 3000 ringgit bu da dostlar ve 512 GB. 256 GB'ları da 2699 ringgitmiş. Ve burada iPhone 16 Pro 1 TB var dostlar. 3599 ringgit.
Fiyatlar bu şekilde devam ediyor. Bence oldukça uygun diğer ülkelere göre. Bundan zannedersem bir vergi indirimi de alıyorsunuz havalimanında ülkeden ayrılırken ya da resmi mağazada alırsanız direkt onlar size vergi indirimi de yapabiliyorlar. Şöyle ben yakından göstereyim. Siz videoyu durdurup fiyatlara bakabilirsiniz. iPhone Air var mesela burada. 512 GB'ı 3100 gitmiş. iPhone 6 Pro Max 512'de hemen bakıyorum 3950 ringgit dostlar. Fiyatlar bence genel olarak oldukça uygun. Malezya elektronik konusunda birçok ülkeden çok daha uygun. Gerçekten benim gördüğüm en uygun ülkelerden bir tanesi. Ve dediğim gibi turist olduğunuz için bir vergi indirimi de alabiliyorsunuz burada. Gelip tatilinizi yaptıktan sonra geri dönecekken ne bileyim telefon, bilgisayar, herhangi bir elektronik ihtiyacınız varsa bunu da buradan giderebilirsiniz aslında. Şehrin galiba biraz daha tarihi yüzüne ve Chinatown'un pazarının bulunduğu kısma geldik şu anda. Burada meşhur bir pazar var dostlar. Çin sokağının, Çin mahallesinin girişi aslında burası. Gelmişken çok kısa burayı da bir görelim. Bu arada binalar çok iyiymiş arkadaşlar. Etrafımızda hep tarihi binalar var. Singapur'un tarihi şehir merkezini de andırıyor aslında. Orada da aynı böyle İngiltere döneminde yapılmış binalar vardı. Tabi buraya doğru baktığınızda modern yapıları da görebiliyorsunuz. Çin pazarının girişinden içeriye attım kendimi arkadaşlar. Burası Kuala Lumpur'un, Malezya'nın çakma pazarı da denilebilir. İçeri girer girmez şunlar dikkatinizi çekecek yani. Adidas, ne bileyim farklı markaların çakma eşyaları direkt gözünüze çarpacak burada. Bakın güneş gözlükleri var. Yakından göstereyim şöyle. Bunlar burada biraz daha pahalı arkadaşlar. Bunları asıl ucuza alacağınız yer Tayland'daki, Bangkok'taki Chinatown'dur. Burada bir tık daha pahalıya satıyorlar. Çünkü Malezya'ya gelme maliyeti var Tayland'dan, öyle söyleyeyim. Yani orada gördüğüm ürünlerin birebir aynısı bunlar. Ona 10 ringgite şöyle bakın Malezya desenli çantalar varmış. 6 ringgite arkada daha sadeleri var. Bakın Tayland dedim. Direkt orada satılan ürünlerin birebir aynısını görüyorsunuz burada. 40 ringgite pantolonlar satılıyor. 20 ringgite satılan tişörtler görüyorum. Genel olarak büyük, üstü kapalı bir pazar aslında burası. Yüksek sezonda hava çok güneşli olduğundan ve insanlar güneşten rahatsız olduğundan, düşük sezondaysa sürekli yağmur yağdığından pazarın üzerini kapatarak bir akıllılık etmişler burada. Öyle söyleyeyim. Ve sürekli ziyaret edebiliyorsunuz bu noktayı. Bakın Çin usulü kestane yapıyorlar. Bu şekilde taşlarla beraber kestane pişiyor burada. Arkadaşlar meyve suları 2 dolardan başlıyor. Hatta 1,5 dolardan başlıyor diyebilirim. Bakın burada Çin usulü pastırmalar, sucuklar var. 100 gramı 2-3 dolardan başlıyor. Sorry. Video çekilmiyormuş. Yan tarafa geliyorum. Şu arkadaşlar 4 ringgitmiş. Bunun meyve suyu daha doğrusu 4 ringgitmiş. Su bakıyorum 1,5 ringgit. Bunun dışında kokonat suyu diyor ki 3 ringgit. Eğer buzlusunu isterseniz 4 ringgit. Fiyatlar son derece uygun. Özellikle Chinatown'da çok fazla rekabet olduğundan normalden de ucuza alabiliyorsunuz. Bakın ilginç bir sokak yemeği gördüm burada da. Hello. Ne kadar güler yüzlü ya. Hello good sel. Bakın yine tropikal meyvelerin satıldığı bir başka tezgah. Bunların hepsini ben çok seviyorum arkadaşlar. Ama burada bir tık daha pahalıya deneyebiliyorsunuz bunları. Denemek isterseniz. Şöyle kaplarda 2-3 dolara satıyorlar bunları karışık bir şekilde. 200 gram kestane 2,5 dolarmış bu arada dostlar. Adam kolunu yakıyordu. Ben video çekerken başına gelmeyen kalmadı. Burada bir yemek standı gördüm arkadaşlar şimdi. Fiyatlara bakın.
3-4 dolara dilerseniz sokak yemeği tadabiliyorsunuz burada. Tabi ufak bir standta satıyorlar. Rahatsız etmemek için çok da kamerayı tutamıyorum. Dilerseniz 3-4 dolara karnınızı doyurabileceğiniz ufak böyle yerel seyyar satıcılar da var. Daha önce geldiğimde ben esnaf lokantası tarzı yerlere gidiyordum. Orada da bu fiyatlara karnınızı doyurabiliyordunuz. Güneydoğu Asya ülkelerinin en büyük özelliği dostlar, her bütçeye, herkese hitap edebiliyor olması bence. Oh, this guy. Have a good day. Kameraya gösteriyor arkadaşına bunun çok parası var diye. Adam da paraları saklıyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir yerden ben soya sütü aldım. Bakın şurada olan beyaz şey soya sütü. 2.60 ringitti bu. Deneyeceğim. Bir de tofa diye bir soyadan yapılma pudingleri var burada. Bunu soya sütüyle birlikte satıyorlar. Bu da galiba 5 ringit. Bakın şöyle de göstereyim. Direkt buzların içerisine koymuş soya sütünü. Satıyor orada. Bir tadına bakacağım şimdi bunun. Kamerayı sabitleyebileceğim bir yer yok gibi. Normalde ben soya sütü çok seviyorum. Asya ülkelerinde gezerken sürekli içiyorum. Alıştım yani artık. Ama bu nasıl bir şey bilmiyorum. Bir şeyler attı içerisinde. Umarım çok şekerli değildir. Biraz fazla tatlı. Galiba attığı şey şerbet gibi bir şeydi. Ama 2,5 ringgit. Yani yapacak bir şey yok. Bu fiyata bu kadar. Yine güzel, denenebilir. Çok böyle anlatabileceğim bir tadı yok. Çünkü neye benzetebilirim bunu? Gerçekten bizim ülkemizde olan neye benziyordur bilmiyorum, bilemiyorum. Geldiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Ben seviyorum. Özellikle Asya ülkelerine özgü bir içecek bu da. Marketlerde şekersiz halinde bulabilirsiniz. Pazarın sonuna geldik bu arada yavaştan zannedersem. Bir Çin tapınağı gözüme çarptı burada. İşlemeleri görüyorsunuz. Tapınağın kapıları kapalı ama buradan gösterebildiğim kadar o işlemelerini, dış görünüşünü göstereceğim size. Yalnızca tapınağın bahçesinde satış yapan insanlar var şu anda. Çin mahallesinin kalbinde yer alan bir tapınak. Bu görmüş olduğunuz da Kuala Lumpur Federal Bölgesi'nin eyaletinin bayrağı dostlar. İlk geldiğimde dedim acaba bu hangi ülkenin bayrağı, neden her yerde var? Sonra bir baktım Kuala Lumpur bayrağıymış meğerse. Hemen buradaysa insanların fotoğraf çekilmek için sıra olduğu tarihi bir sokak var. Tarihi bir sokak da değil aslında. Sokaktaki binaları büyük ihtimalle yenileyip bu görünüme kavuşturmuşlar ve bugün burası bayağı turistik bir yer almış. Görüyorsunuz herkes fotoğrafını, videosunu çekiyor. Bu şekilde restoranlar, kafeteryalar açılmış etrafta. Hello. İnsanlar fazlasıyla mutlu çünkü güzel bir yerden geçiyorlar, farklı bir yerden geçiyorlar. Ve çoğu benim gibi ya gezmeye gelmiş insanlar ya da tatile gelmiş insanlar. Ve Çin mahallesinin hemen arkasındaysa bir Hindu tapınağı gözüme çarptı dostlar. Bir karşıya geçip yakından size şu işlemeleri göstermek istiyorum. Buraya ben konuşurken de yakın çekim görüntülerine bakacağım. Detaylıca inceleyebilirsiniz. Birçok din yaşanıyor Malezya'da. Daha önce bir Hindu tapınağını gezmiştik. Burada da böyle bir Hindu tapınağı yer almakta. Çin mahallesinin hemen arkasında dahi bu şekilde bir Hindu tapınağı görebiliyorsunuz. Singapur'da da bu vardı. Burada da birebir aynısı. Merhaba. Sen de mi video çekiyorsun? Arkadaşlar az önce merhaba diye bir ses geldi. Duyulmuştur diye tahmin ediyorum. Merhaba. Tekrardan Sena ile karşılaştık burada. Nasıl buldun Malezya'yı? Güzel, ucuz. Yani vergisiz. Vergisiz. Evet, şu an 2000. Ben de fiyatları çekiyordum biliyor musun bu videoda? Fiyatları gösteriyordum. Bana da yardımcı olabilir misin yemek konusunda? Yemek konusu biraz sıkıntı. Arap mutfağı var işte burada en fazla. Evet, bize en yakın o. Tatlı şey çok fazla yiyorlar. Yemeklerinde ne bileyim tatlı tavuk var, tatlı et var mesela. Evet.
tost yedim. Bizimki gibi böyle peynirli, işte kaşarlı, bilmem neli gibi sandım ama çok tatlı bir tost. Ama şekerli Şekerli çıkıyor. tostu, aynen. Bu arada Sena da Singapur'dan gelmiş. Aynı yolu yapmışız aslında. Ne kadar daha gezeceksin? 5 gün daha buradayım. Şimdiden iyi yolculuklar. Memnun oldum. Sağ olun. Memnun oldum. Nasıl buldun bu arada Kuala Lumpur'u? Fiyatlar nasıl? Onu sorayım son. Güzel yani ama artık Türk lirasının değeri Evet. dolayı normal. Yani çok ucuz diyemem ama elektronik konusunda iyi gerçekten. Yani günlük hayatta fena değil bence. Elektroniklere çok ucuz. Mesela bugün bir kulaklıkta powerbank aldım. Toplam 3000 TL tuttu. Bu İstanbul'da hepsi toplam 9000 lira falan ediyordu herhalde. Çünkü vergisiz. Çok iyi. Sıfır. Aslında yol parası çıkmış oldu bir nevi. Zaten orada alacaktım. Onun yerine burada aldım. Bundan sonra da Tayland'da. Tayland'a. Yolculuk devam ediyor. Evet, bitmeyecek. Birkaç aydan böyle devam edecek. Evet, çok güzel. En başta bir çıkınca zaten Türkiye'den ne bileyim insan sürekli bir gezesi geliyor, durmak Ve istemiyor. yaz mevsimi. Evet, Kıştan geldik buraya, kardan Doğru. kıştan. hele bir de Şubat ayında. Evet, çok zor. Evet, böyle. Sena'ya iyi yolculuklar dileyelim. Teşekkür ederim sana. Memnun oldum. Ve arkadaşlar, aradan saatler geçti. Şu an açlıktan ölüyorum. Yani o yediğim künefenin üstüne, şeyin üstüne bayağı acıktım. Yer değiştirmemiz gerekiyordu bugün. Farklı bir bölgeye gitmemiz gerekiyormuş meğerse. Bizim kaldığımız binanın içerisinde değil de şehrin öbür ucunda aynı isimde olan farklı binada konaklayacakmışız aslında. Bir sürü olay yaşadık. Yer değiştirirken bayağı yorulduk. Çekimde problemler yaşadık ve şehrin bir ucundan bir ucuna gitmemiz gerekti habersizce. Saat ilerledi. Yemek yiyebileceğimiz yerler kısıtlıydı ve food court denilen yerler var Malezya'da. Bu kültürün önemli bir parçası burada. Farklı mutfaklara bulabileceğiniz bu şekilde yemek pazarı tarzı yerler var aslında. Ve hemen girişte kebap satan bir yer gördüm ben. Koyun eti var, tavuk eti var, ne bileyim normal et var, karışık kebaplar var. Ve buradan abimizden ben bir kebap sipariş ettim. Şimdi hazırlıyor hemen burada. Çok tatlı bir abimiz sağ olsun. İçeride satılan diğer şeyleri de göstereceğim şimdi. Şöyle içeriği göstereyim biraz daha dostlar. Genelde Çin mutfağından yemekler var. Birçok yer kapatmış durumda. Ve bakın domuz eti de satılıyor. Daha önce belirttiğim üzere ülkede Müslüman olmayanlar özgürler isteğini yiyip içmekte ve özellikle Çin mutfağında bunu çok fazla görüyorsunuz. Böyle food court burası. Çoğu kapalı olduğu için şu anda fazla göstermeyeceğim. Benim yemeğim geldi. Çok güzel bir yemeğim var. Tam bizim damak tadımıza uygun bir yemek dostlar. Bu arada Amber da burada. What are you eating? Cold noodles. Basically today luxury breakfast and lunch with a viewpoint and very local dinner. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bildiğiniz tavuk kebap yani. Şöyle hatta ufak üzüm taneleriyle beraber zannedersem. Şu üzüm mü? Ne bu? Galiba üzüm. Tadına çok bakılacak bir şey yok. Yani bayağı güzel duruyor. Şöyle ortaya koyayım. Çok açtım. Ne yesem diye arıyordum ve şöyle bir şey bulunca mutlu oldum yani haliyle. Bayağı bir tavuk var burada. Direkt ızgarada pişirdi yapan abi. Tad bayağı iyi. You can try some. Tam bizim damak tadına uygun. Koca bir şiş yaptı böyle yapan abi. Şu tabak 16 ringgit arkadaşlar. Yani 4 dolar yapıyor. Öğlen yemeğini çok lüks bir yerdeydik. Akşam yemeğinde böyle lokal bir yerdeydik. İlginç oldu. Bir de Chinatown'u falan gezdik buradan önce. Giderek sanki aşağıya doğru sürüklendi video ama arkadaşlar her şeyi göstermeye çalışıyorum. Ve fiyatlara da bol bol değinmeye çalışıyorum video boyunca. Hat $4. 16 ringgit. Bu arada Amber'ın yemeği de how much was that? Amber'ın yemeği de 12 ringgitmiş. O da 3 dolar yapıyor. Bayağı iyi. Akşam yemeğimizde gömelim dostlar böyle. Tekrardan göstereyim yemeklerimizi. Amber ufak bir noodle aldı sadece. Bu soğuk noodle. Yer fıstıklı falan. Benimki de bu zaten. Afiyet olsun bize.
Şöyle 2 kişi toplam 7 dolara akşam yemeği yiyoruz. Bence gayet ideal yani. Ve arkadaşlar bilmiyorum şu anda nasıl gözüküyorum. Şarjım bitti videoyu çekerken. Tam yemek yiyorduk. Allah'tan ki sonuna kadar çekebildim yani şanslıydım. Şu anda kaldığım yeni odadayım. Buranın içerisinde göstereceğim size. Buranın geceliği 31 dolar ve yine çok büyük bir binanın içerisinde. Dediğim gibi aslında aynı isimde farklı bir bina varmış. Biz aynı binada zannediyorduk ama yine ona çok benzer bir binanın içerisindeyiz. Ondan daha kısa bir bina ama yine Petronas ikiz kulelerini buradan görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir içeriği göstereceğim şimdi size. Şöyle bir odada kalıyoruz. Burada buzdolabımız var. Bir kıyafet dolabımız var. Ufak bir çalışma masası ve yatak hemen şurası da zaten. Lavabo, duş vesaire arkadaşlar. Şimdi manzaramızı göstereceğim. Kuala Lumpur'da bu olaya bayıldım ben. Burası biraz daha farklı bir açıda görüyor Petronas kulelerini ama yani bambaşka bir manzara var yine. Direkt yine yatağınızın yanında sabah kalktığınızda şu manzaraya uyanıyorsunuz resmen. Perdeleri çektiğinizde şehir ayaklarınızın altında. Özellikle geceleri bu tarz şehirler çok farklı bir hal alıyor bence. Evet arkadaşlar, video boyunca elimden geldiğince fiyatlardan bahsetmeye çalıştım. Malezya'daki. Konaklama fiyatları bu şekilde. Yeri geldiğinde 23 dolara da yer bulabiliyorsunuz. 30 dolara da böyle bir yer bulabiliyorsunuz. Belki yılın vaktine, zamanına göre bu fiyatlar aşağıda düşebilir, yukarıda çıkabilir. Şu anda Çin Yeni Yıl dönemi olduğundan konaklamalardaki fiyatlar yükseliyor. İlk gün gerçekten çok ucuza, 23 dolar gibi bir fiyata şahane bir yerde kaldık. Bugün çok benzer bir yerde, belki aynı boyutta bir odada, belki biraz daha küçük bir odada biraz daha pahalı bir fiyata kalıyoruz. Ve 2 gün boyunca buradayız. Güzel. Videoda yeme içme fiyatlarına değinmeye çalıştım. Ne bileyim çok az da olsa en azından bir iPhone fiyatlarından bahsetmiş oldum. Malezya uçak bileti olayını zaten videonun başında söyledim. Yani biraz daha günlük hayatta aslında ihtiyacımız olacak şeylerden bahsetmeye çalıştım ve aynı zamanda sizlere Kuala Lumpur şehrini gezdirmeye çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güzel bir bölüm olmuştur. Herkese Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan selamlar. Buraya kadar videoyu izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana iyi geceler. Siz de bu videoyu artık ne zaman izliyorsanız, gündüz izliyorsanız günaydın diyeyim. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar, iyi geceler diyeyim. Kendinize iyi bakın dostlar.